Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aylar önce kurmuş olduğumuz zeytinimiz tatlandırmaya hazır. Siyah zeytinimiz. Bakın kurarken simsiyahtı. Tuzlu suyu görünce renkleri açıldı. Yani içi tam olarak simsiyah olmayan zeytinlerimiz birazcık renkleri böyle kahverengiye, yeşile dönüyor. Ama bunu kuruturken tekrardan siyahlaşacaklar. Şimdi bidonumuzu açıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz. Bakın. Şöyle elimle bir bakıyorum. Çürüyen, yumuşayan var mı diye. Taş gibi duruyor. Zaten bu içindeki su besliyor arkadaşlar bunu. Hani şu içinde biriken su bu zeytinin bu şekilde sağlam kalmasını sağlıyor. Şimdi bunu süzeyimize direkt döküyoruz. Böyle döktüm zeytinimi. Başka bir kaba şöyle aktarıyorum bunu. Artık bu suyu döküyoruz. Bu suyla bir işimiz kalmadı. Zeytinimizin üzerine ılık su döküyorum. Şöyle elimizi yakmayacak ayarda bir su yani. Kettle'da suyu ısıttım. Çok fazla kaynamasını beklemeden kapattım. Hatta biraz da şöyle soğuk su döküyorum. Şimdi bu suyun içinde ılık suyun şöyle parmağınızla da kontrol edebilirsiniz. Bakın elimi yakmayan bir su bu. 2 saat boyunca duracak. Tuzlu suyunu alacak bu su. Bu şekilde 2 saat bekletiyoruz. Zeytinler 2 saattir ılık suda bekledi. Şimdi suyunu süzüyorum. Tuzlu suyu bu şekilde gitmiş oldu. İçerisine normal çeşme suyu dolduracağız. 2 saatte bu şekilde bekleyecek. Zeytinler 2 saattir de soğuk suda bekledi. Şimdi suyunu süzüyoruz. Suyunu tamamen sızması için şu şekilde süzgeçte bekletiyoruz. Tamamen suyu süzdüğü zaman da uygun bir tepsiye döküp yarı güneş yarı gölge bir yerde birkaç gün boyunca kurutacağız. Zeytinlerin suyu tamamen süzüldü. Bakın. Şöyle dibine toplanmış suyu. Suyu kalmadığı zaman bir tane tepsinize, uygun bir tepsinize streç film serin yahut bir uygun bulduğunuz naylon varsa onu da serebilirsiniz. Streç film serin. Üzerine bu şekilde zeytinlerinizi dökün. Streç film sermemizin amacı bu zeytindeki asit ve yağ ve de tuz tepsinize zarar verebiliyor. Onun için bunu seriyoruz. Tepsiniz zarar görmesin diye. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ve yarı gölge, yarı güneş bir yere koyuyoruz. Benim balkonum öğlene kadar güneş alıyor. Öğleden sonra güneş almıyor. Ben balkonumda kurutacağım. Toz almayan, güzel, temiz bir yerde kurumaya bırakıyoruz. Zeytinimi balkona koydum masaya. Günde birkaç defa bu şekilde şöyle karıştırıyoruz. Her tarafının güzel bir şekilde güneş alıp kurumasını sağlıyoruz. Ben şimdi birinci karıştırmamı yapıyorum. Her yerini karıştırıyorum. Bu şekilde hem her tarafı hava alacak hem güneş alacak ve daha çabuk kuruyacaktır. Bugün zeytinlerimizin ikinci günü. Günde bir iki defa gelip geçerken böyle karıştırıyoruz zeytinlerimizi. Bakın birazcık siyahlaşmaya başlamışlar. Şöyle. Her tarafını karıştırıp güneşlenmeye devam edeceğim. Bugün üçüncü gün. Zeytinlerimiz buruşmaya ve kararmaya devam ediyorlar. Bakın rengi iyice değişti. Siyahlaşmaya başladı. Günde bir iki defa karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Bu şekilde kurumaya devam ediyor. Bugün dördüncü gün. Zeytinlerimiz oldukça kurudu, karardı. Kıvamına gelmek üzere. Ama bir iki güne daha ihtiyacı var. Bugün 5. gün arkadaşlar. Zeytinlerimiz kurumaya devam ediyorlar. Artık iyice buruştu, karardı. Şöyle. Bakın şu aradaki kahveli olanlar ağaçta tam olarak özü siyahlaşmayan olan zeytinler. Onların rengi bir şekilde hani birazcık kahverengi olabiliyor. Bugün 6. gün. Artık kurumaya yaklaştı. Yarın kahvaltıya katıp bir deneyeceğim. Kurumuş mu olmuş mu diye. Artık bakın oldukça güzel görünüyor. Yemek kıvamına gelmiş gibi.
Bugün 9. gün. 2 gün hava kapalıydı, yağmurluydu. O yüzden içeriye aldım. İçeride kurudu. Yoksa daha erken kaldırırdık. Bugün zeytinlerimizi artık kavanozlara katma zamanı geldi. Bakın hepsi kurumuş. Çok güzel bir renk almış. Şöyle siyah siyah olmuşlar, kırışmışlar. Tam kıvamını bulmuşlar. Kahvaltıya da koydum. Tadı da çok oldukça güzel. Şimdi zeytinlerimizi yağlayacağız. Dediğim gibi bugün 9. gün. Hava şartları 2 gün kötü gittiği için kuruması biraz gecikti. Hava güneşliyse çok daha çabuk kuruyacaktır. Yani zeytinlerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Hava şartlarına, iklim şartlarına göre kuruma süresi değişecektir. Zeytinimiz dediğim gibi böyle kırıştıktan sonra bir kahvaltıya katarsınız, tadına bakarsınız. Olduğunu düşünüyorsanız zeytinlerinizi kaldırırsınız. Benim zeytinlerim artık oldu. Kahvaltıya koydum. Tadı da çok güzeldi. Şimdi yapmamız gereken zeytinlerimizi bir kaba alıp yağlamak. Zeytinleri yağlamak için uygun bir kaba kattım. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımdan şöyle döküyorum. Hepsini döküyorum. Bunun amacı zeytinlerimiz küflenmesin. Bu yağ onu beslesin ve lezzetli olsun. Şimdi neden zeytinyağla yağlamadınız diye soracaksınız. Bunu buzdolabında saklayacağız arkadaşlar, bu zeytini. Normal şartlarda dayanmaz çünkü. Buzdolabında da zeytinyağı donuyor. Donduğu zaman da tabii ki kötü bir görüntü oluyor. Kahvaltıya koyacağınızda o gün tüketeceğiniz kadarına azıcık zeytinyağı dökerek o şekilde de tüketebilirsiniz. Ama dolaba koyacağınıza asla zeytinyağı dökmeyin. Çünkü donar, kötü görünür, tüketemezsiniz. Bu şekilde yağın her tarafına temas etmesini sağlıyoruz. Arkadaşlar ben 3 bidon zeytin kurdum. Bunu tükettikten sonra diğerini kurutacağım. Onu da tükettikten sonra bir diğerini açacağım. Yani demek istediğim, kurmuş olduğunuz tüm zeytinleri birden tatlandırmayın. Bir bidonu açın, onu kurutun, tüketin. Ondan sonra diğerini açın. Hepsini aynı anda, hem dolapta yer işgal etmesin, hem de aynı anda tüketemezsiniz. Bidonda kurulmuş haliyle 2 yıl bile dayanır. Eğer hava almazsa, şunu da söyleyeyim, kapaklar arada çatlıyor. Bidonların kapakları çatlama yapıyor. Çatlayıp hava alırsa zeytinleriniz ziyan olur, bozulur. Onun için bidonlarınızın kapaklarını da arada kontrol etmeyi unutmayın lütfen. Hava almazsa 2 yıl bile dayanıyor. Bakın zeytinlerimiz artık oldu. Güzelce karıştırdık. Artık kavanozlara katıp buzdolabına koyabiliriz. Emin olun çerez gibi, beğeneceğinizi umuyorum. Ben bir dolu kase kattım kahvaltıya, hemen bitti. 5 kiloluk bidondan 4 tane yarımlık, bir tane de böyle kahvaltılık kasede zeytinim çıktı. Biz bundan biraz daha fazlasını yedik arkadaşlar, itiraf etmek gerekirse. Yani siz bir bidondan 5 kavanoz çıkıyor diye düşünün. Zeytinlerimiz yemeğe hazır. Afiyetle tüketilebilirler artık. Siz de zeytinleri bu şekilde kuruttuktan sonra mutlaka benimle yorumlarınızı paylaşın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.